Bir piyasa dedik. Yukarıya da aşağı gider. Ama bu yukarıya da aşağı gittiğini, hangi zaman diliminde işlemler yapmamız gerektiğini anlamamız için trendi çözmemiz lazım demiştik. Biz şöyle bir durumdan bahsetmiştik. Demiştik ki herhangi bir yükseliş trendi olarak devam ettiğini düşünüyoruz dedik. Bu yükseliş trendinde olduğunu nasıl anlıyorduk? Bir tepe geçirirse diyorduk yükseliş trendi devam ediyordu. Ve dibimiz artık bu yükseliş trendi geçirdiği için burası oluyordu. Bunun düzeltmesi geliyordu dedik. Bu düzeltmeden sonra eğer bu tepeyi geçerse burası dip oluyordu. Eğer bu tepeyi geçemezse buradaki çıkış ne diyorduk? Dip halen burası sayılıyordu bizim için. Ana dip yani majör dediğimiz dipler. Bu fiyat böyle kırdı. Devam etti yükselişe. Bakın durmadan devam ediyor. Şimdi siz burada normalde daha önceden ne öğrendiniz? Trend öğrendiniz. Hani trend öğrendiğinizden kastım şu YouTube'da var falan. Nereye açsanız trend çizdiriyorlar. Ama onların da aslında bu piyasada çok yani price action üzerinden çok bir şey bilinmediği için trendi niçin çektiğini bilmiyorlar. Normalde trend şöyle iki değim alanı diye bulup üçüncüsü gelir değer deriz değil mi? Bakın burada değmiyor mesela. Bu da ama bir yükseliş trendidir, bir trendtir. Bunu unutmayın. İşte biz bunun daha detayına girmek için zaten bu marketin trendin yönünü belirlemeye çalışıyoruz. Ya da bazıları geliyor şurayı çiziyor. Şurayı çizince diyor ki ya diyor bu trend kırıldı aşağıdan tepki verecek. Ya tamam aşağıdan tepki verecek de ama bunun bir nedeni olmalı. Yani siz burada bu aşağıdan tepki vereceğine bu ne yapıyor biliyor musunuz? Şu tepeyi kırmadığını düşünün. Tam şöyle. Yani sonuçta burası. Buradan aşağı getiriyor. Tam buraya getirip götürüyor. Şimdi böyle olduğunda sizce düşüş trendinde mi oluyor, yükseliş trendinde mi oluyor hala? Trende baktığınızda. Yükseliş hocam. Majör trend yükselişte. Yükseliş değil mi? Neden? Bakın birinci tepe burada. Bu tepenin aşağısını düzeltmeye geldi. Ne dedik? Dedik ki eğer bu tepe şu tepeyi geçerse dibimiz burasıydı. Eğer geçemezse dibimiz burası. Tam şurası dedik. Bakın bu buraya geçmedi ama buradaki trendi kırdı. Trendde işlem giren adamlar patates oldu. Bunu geçtik. Buradaki trendi de kırdı. İşte bu şekilde manipülasyon çok olacak. Siz ondan dolayı o ana dip ana tepeleri belirlemek zorundasınız. Bakın bu buradan buraya geldi. Tam bulunduğu alana, değil mi? Bu fiyat buraya geldi mi? Satışta diye herkes satışa girmeyecek mi? Şuraya da geldiğinde mantıken. Tam buraya. Şu noktaya. Yanlış mı düşünüyorum? Anlaşılmayan bir durum var mı? Yok herhalde değil mi? Yok hocam. Yok Tamam. hocam. Şimdi bu buraya geldiğinde herkes satışa gireceği için market maker burada işte amacı insanların kafasını bulandırmak. Yani yönünü hakim olamaması bu piyasada. Yönünü hakim olamayınca ne olacak? Adam stop olacak. Biz de amacımız ne? Yönüne hakim olabilmek. Burada yapmamız gereken durumda. Şimdi burada dikkat edin. Bu mal buradan kalktığında ana alandan kalktığı için biz burada mala yüklenmiş oluyoruz. Bu mala yüklendiğinde ne oluyor? Biz her zaman yükseliş trendinde tepeler kolay kırıldığı için bunun üstüne bir hedef verebiliyoruz. Ama yükseliş trendinde. Düşüş trendinde de dipler kolay kırılır. Yani bunların yükseliş trendinde de dipler kolay kırılmaz. Daha güçlüdür. İlk defa geldiğinde muhakkak ve muhakkak tepki verir. Unutmayın. Yani yükseliş trendinin dipleri, düşüş trendinin tepeleri çok güçlüdür. Hemen kırılmaz. Zaten düşüş ve de yükselişin devam etmesinin nedeni de budur. Var mıdır buraya kadar problem? Tamam. Şimdi gelelim diğer hususa. Şimdi diyeceksiniz ki ya tamam sen böyle söylüyorsun her şeyi güzel, iyi, hoş ama ben bu dip tepeyi nasıl belirleyeceğim? Bunun kafam karışıyor diyeceksiniz. Ya da benim de daha önceden karışıyordu çünkü piyasa artık öyle bunaltıcı bir hale getiriyor ki grafiği bulmakta zorluk çekiyoruz. Bunun için en kolay, en pratik yol her zaman tepe ve dip bulmak. İlk önce yani yani gözünüzün gördüğü ilk tepeyi bulacaksınız. Burada benim ilk tepe her zaman maksimum seviyede olan tepedir. Bu tepeyi aldım. Bu tepeden sonra olan ikinci tepeyi alacaksınız. Ama neredeki? Hemen solundaki yükseliş trendinde. Bakın bu tepenin hemen solundaki burası. Peki diyeceksiniz ki neden burayı seçtim? Burayı seçmemin nedeni şu. Bu tepe kırıldığı için burayı seçtim. Bak birazdan bu tepe kırıldığı için de burayı seçeceğiz.
Yani her zaman iki tane tepe bulacaksınız. İlk en yüksek tepe, ondan sonra hemen sonundaki tepe. İki tane buldum bakın. Birinci tepe, ikinci tepe. Şimdi bu iki tepeyi aldığınızda bu iki tepenin arasındaki en düşük dibi bulacaksınız. Yükseliş trendinde. Bu iki dibin arasındaki en düşük dip şurası değil mi? He. O zaman şuradaki seviye kırılırsa artık bu grafik hangisiyse bundan hayır alameti keseceğiz. Düşüş trendi başlayacak. Eğer bura kırılmazsa bu piyasa maksimum düzeltmeyi buraya yapar. Buradan bu fiyat yukarıya doğru akmaya devam edecek. Hemfikir miyiz buraya kadar? Tamam. Evet. Şimdi bundan sonraki önemli seviye neresi? Sonuçta biz marketi kırıldığı yönü bulduk. Yani yükselişin artık düşüşe geçtiği yeri bulduk. Bizim burada artık dikkat edeceğimiz husus bundan sonra bura kırıldı. Diyelim ki kırıldı. Kırıldıktan sonra nereden tepki verecek? Bundan sonra tepki vereceği yer az önce buradaki tepeyi kullandık ya. Şimdi yine bu tepe birinci tepe. Bunun hemen solundaki tepe. Yani bu daha önce de bu tepe kırdı ya burayı oluşturmak için. Bu tepe ise hemen solundaki tepe de bu. İki tepe arasındaki en düşük dip burası. Demek ki bundan sonra önemli olarak tepki vereceğini düşündüğümüz seviye burası olacak. Majör seviyeler buralar. Bundan sonra bu seviyeyi bu tepeyi aldım. Bunun hemen solundaki tepe bir sonraki tepe oluyor. İki tepe arasındaki en düşük dip. Bu sefer de burası. Galiba yok. Tamam güzel. Şimdi gelelim düşüş trendine. Burada bilerek bunun hemen üstünde göstereceğim ki bu seviyelerde nasıl bir düşüş trendi oluşturduğunu anlayın diye. Şimdi piyasa şurada gösterdiğimiz gibi aşağı satış veriyor. Ana marketini kırsın. Yani düşüş trendine geçsin. Bu düşüş trendine geçti mi ilk tepkiyi nereden alacak? Ana majör gösterdiğimiz yerden almayacak mı burada? Buradan aldı. Kusura bakmayın araları böyle küçük çizdim. Bu fiyat buradan yukarıya doğru çıktığında tepki verecek ya. Yukarıya doğru çıktığında maksimum bu seviye çıkmayacak mı? Maksimum. Çünkü düşüş trendine geçti. Artık bu seviye kırılamaz anlamına geliyor. İlk defa uğradığı için unutmayın her zaman ilk defa uğrayan alanlar muhakkak tepki verir. Buraya uğrayacaksa çünkü artık düşüş trendine geçti. Fiyat yukarı çıktı. Ben herhangi bir ortadan döndüğünü düşünün. Bu dönüş yerlerini de konuşacağımız için şu an orayı düşünmenize gerek yok. Fiyat buradan aşağı devam ediyor. Çünkü artık düşüş trendinde. Bundan sonra ne dedim? Düşüş trendlerinde, şu düşüş trendlerinde dipler kolay kırılır. Neden? Mantık belli. Düşüşün devamını getirebilmek için. Böyleyse, bu dediğim gibi ise geri alayım. Bu dibin altındaki bir sonraki alan burası değil mi? Bundan sonra tepki vereceği alan bura. Bakın yavaş yavaş trend oluşuyor. Düşüş trendi. Burada peki biz nelere bakmamız lazım? Burada tepelere baktık. Bu fiyat böyle durmadan önündeki majör yerlerden tepki alıp böyle aşağı doğru inecek. Sizce bundan sonra bu fiyatın düşüş trendinden yükseliş trendine geçmesi için kolay olarak nereye bakmamız lazım? Diplere bakacağız. Diplere. O zaman en son dibi buraya aldım. Burada hemen solundakini almıştım. Burada nereye alacağım? Yine solundaki hocam. Heh, Burada da hemen yine solundakine. solundaki. Buradaki soldakinin amacı ne? Bak dip kırılacak. Bir önceki dipler kırılacak hep. Burada neydi? Burada tepeler kırılacak diyorduk. Tepelerin yanındakilerini alıyorduk. Burada da diplerin yanındakilerini alacağız. Yine sol. Burada dikkat edin. Burası birinci dip. Burası ikinci dip. İki dip arasındaki en yüksek tepe burası değil mi? Burada ne demiştik? İki tepe arasındaki en düşük dip. Burada iki tepe arasındaki söyleyemedim. İki dip arasındaki en yüksek tepe. Bu mal burayı kırarsa artık buranın aşağısına inmeyecek diyeceksiniz. Bak inebilir demiyorum. İnmeyecek diyeceksiniz. Bu kesindir. Hani bunun olasılığı tabii ki de kesindir DNA gibidir. Yani %90, %99. Üçüncü Dünya Savaşı çıkmadığı sürece bu mal orayı kırdırtmayacak. Öyle söyleyeyim. Bu fiyat buradan o zaman ne yapacak? Maksimum buraya kadar düzeltmeye gelecek. Maksimum. Bunları da konuşacağız tabii. Buraya nasıl gelir? Neden gelir? Düzeltmeyle mi gelir? Bunları bundan sonraki aşamalardaki derslerde konuşacağız. Ama ilk önce marketin yapısını ve yönünü anlamanız lazım bunun için. Fiyat burada dediğimiz gibi hareket ediyorsa tepeyi kırdı. Artık yükseliş trendi başladı anlamına geliyor, değil mi? Tepeler kolay kırılır. Peki
Bundan sonra tepki verecek bu buradan yukarı çıktığında önemli seviye hangisi oluyor o zaman? Şunu burada düşünmeyin de şurada düşünün. Bundan sonra bunun tepeden ilk tepki vereceği nokta neresi olacak? Sami Bey burayı çizdi. Kalem var hemen solda. Eğer ulaşamıyorsanız şu sol tarafta. Kaleme tıklayın çizersiniz hemen. Göremeyen yok değil mi? Kalemi mi bulamadınız yoksa yeri mi bulamadınız? Kalemi bulamadım hocam. Ha, tamam ama yeri anladınız değil mi? Yerin neresi olduğunu. Tamam. Tamam. Şimdi bakın. Burada bundan sonraki hemen dip burasıydı. Birinci dip. Bunun hemen sonundaki dip burası. İki dip arasındaki en yüksek tepe. Bundan sonra birinci dip, ikinci dip. İki dip arasındaki en yüksek tepe. Bakın burası bundan sonra. Bundan sonra neresi? Bundan sonra gelen dipler hangisi öyle belirleyeceksiniz. Bak buralar majör yerler. Yani buraya ilk defa geldiğinde fiyat tepki verecek. Unutmayın, tepki vereceği için siz trend tersi bir işlem bile aldığınızda fiyatlar buraya geldiğinde tepki vereceğini bileceğiniz için işlemden